Merhaba arkadaşlar, ben psikolog doktor Özge Altan Aytun, Gottman çift terapisti ve bu yöntemin uluslararası onaylı eğitmeniyim. Bugün bebekten sonra ilişkileri konuşacağız. Bebek sahibi olmak ilişkiler için önemli bir dönüm noktası ve araştırmalara baktığımızda bebekten sonra pek çok ilişkinin, neredeyse ilişkilerin %67'sinin mutsuz olduğunu, ilişkiye mutsuz devam ettiklerini, %33'lük bir dilimin ise bütün bu zorlu sürece rağmen ilişkilerinden çok daha mutlu ve tatmin bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini görüyoruz. Evet, konumuz bebekten sonra mutlu ilişkiler. Bugün bu kapsamda ilişki araştırmalarından, doğum sonrası depresyondan, bebekten sonra cinsellikten, babaların ilişkideki ve ebeveynlikteki ayrıcalıklı rolünden ve son olarak da bebek sahibi olup hala ilişkisine mutlu bir şekilde devam eden çiftlerin sahip olduğu özel becerilerden sizlere bahsediyor olacağım. Bebekten sonra yapılan araştırmalar özellikle bebek sahibi olduktan sonra bireylerin büyük ve derin bir değişimden geçtiklerini bize gösteriyor. Bir canlıyı dünyaya getirmek önemli bir dönüm noktası ve geçiş süreci insan hayatında. Hiçbir şey artık öncesine benzemiyor. Önceden belki kendinize odaklandığınız, işte kendi güvenliğinizden sorumlu olduğunuz, kendi bakımınızla ilgili olduğunuz bir dünyada yaşıyordunuz. Bebeğin gelmesiyle beraber artık bakım vermeniz gereken ve hayatta tutmanız gereken bir canlı olduğunda bütün öncelikler değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, hayatla ilgili korkularınız, kaygılarınız değişiyor, gelecek beklentileriniz, hayalleriniz değişmeye başlıyor. Büyük bir değişimin içine giriyorsunuz. Bebeğin gelişinin ardından ilişki ve ilişki tatmininin önemli ölçüde azaldığını görüyoruz araştırmalara baktığımızda. Bebek öncesi ilişki ve ilişkisel ihtiyaçlar bir numarayken, son derece öncelikliyken bebeğin gelmesiyle beraber bunlar geri plana düşüyor. Çiftin birbirine ayırdığı vakit azalıyor. Fiziksel teması, sözel teması azalıyor. Yapılacak işler bir hayli yer kaplıyor hayatlarında. Birbirleriyle daha az vakit geçirmeye, daha az sohbet etmeye, cinselliğin sıklığı azalmaya başlıyor. Aynı zamanda çiftler yeni ve tecrübeli olmadıkları bir alana giriş yaptıkları için bol bol fikir ayrılığı yaşıyorlar. Tartışmalar bu süreçte artabiliyor. Yorgunluk, yıpranmalar arttıkça tolerans düşüyor ve çiftler daha fazla sert tartışmalar içerisine girebiliyorlar. Özellikle bu ilk yıl içerisinde. Bebek sahibi olduktan sonra bebek daha çok anneyle ilişkilendiriliyor ve baba bu konumda anneyle bebekten biraz uzaklaşabiliyor. Daha uzak bir mesafede durabiliyor. Bunun da çeşitli sebepleri var. Birincisi bebekle ilgili algımız. Bebeğin geldiği andan itibaren anneye bağımlı bir konumu var ve biz burada işte toplumsal olarak bebekle ilgilenmesi gereken asıl kişi anne, baba daha uzakta olmalı gibi düşünebiliyoruz. Çoğu anne de bu yaklaşıma göre hareket edebiliyor. Babalar biraz bu ikilinin uzağında kalabiliyorlar. Bazen sosyal destek çok sağlam oluyor. Sıkı bir kadın network'ü, anneanneler, babaanneler bebeğin bakımından sorumlu oluyorlar. Ve baba yine burada dışarıda kalabiliyor. Bazen de işte bebek anneyle ilgilenirken baba bu ailenin devam edebilmesi için işte ekonomik sorumluluk bende. Ben daha fazla işime yönelmeliyim, daha fazla kazanmalıyım diyerek yine bu süreçte bebek ve anneden biraz daha uzakta bir konumlandırabiliyor kendini ve işe yönelebiliyor. Bebeğin gelişinin ardından gördüğümüz fiziksel ve psikolojik değişimler de ilişkiyi son derece olumsuz etkiliyor. Bir kere işte sorumlulukların artması, bebeğin bakımıyla ilgili işte uyku düzeninin bozulması gibi konular, hormonların değişmesi, yine ilişkilerdeki cinsellik sıklığının bozulmasına, işte çiftin eskisi gibi birbiriyle etkileşim halinde olamamasına yol açabiliyor. Özellikle annelerin değişen hormonları bebekleri hayatta kalmaya ve onlara bakım vermek üzerine kurulu olduğu için anneler sürekli tetikte bir vaziyette olabilirler. İşte uyku düzeni çok ciddi bir şekilde bozuluyor ki uyku düzeni insan psikolojisinde son derece önemli olan bir konudur.
Uyku psikolojisi, psikolojinin, nörolojinin, psikiyatrisinin önemli bir konusudur. Çünkü uykunuz bozulduğu zaman önemli psikolojik rahatsızlıklara yakalanabilirsiniz. Bu süreçte de bebeğin ihtiyaçları sebebiyle uyku sürekli kesintiye uğruyor. Gece gündüz ve psikolojik olarak bir haraplanma süreci, bir depresif hissetme süreci meydana gelebiliyor. Bu süreçte partnerler birbirlerine yeterli desteği veremediğinde, yeterli etkileşimi kuramadıklarında da ilişkilerine olumsuz bir şekilde yansıdığını görüyoruz.